Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belki de daha önce hiç görmediğiniz bu kağıt ipten yapılmış çok şık çantayı çalışacağız. Arkadaşlar ben bunu birçok motiften ilham alarak burası şöyle olsun, şurası da böyle olsun, askısı da böyle olsun derken ortaya şahane bir şey çıktı. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek kullanırsınız. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. Arkadaşlar içi gayet geniş. Ben astarlama yapmadım. Muhtemelen terziye astarlama yapıp bir de çıt çıt ekledikten sonra rahat bir şekilde kullanacağımı düşünüyorum. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çile halinde aldığım kağıt ipleri kullandım. Bordo ve yeşili diğer çantalardan kalan artık iplerle ördüm. Kese kağıdı ipimden de toplamda bir çile vardı. Ondan da arttı. Hemen şöyle tığımı da göstermek istiyorum. 4 milimlik tığ kullandım ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen çantanın şöyle ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle baktığımda 43 santim eni, boyuna bakacak olursak 25 santim arkadaşlar. Sizler daha çok trabzan yaparak büyütebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğüm attım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. İlk çektiğim zincire battım ve 2 ilmeği birlikte kapattım. Şöyle minicik bir halka yapmış oldum. 3 zincir çekiyorum ve bu halkanın içine çektiğim zincirle birlikte toplamda 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 bu şekilde 15 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. 15 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tek tek trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapacağım. Hemen önümdekinin tepesine batıyorum. İkili trabzan. Aralara birer zincir çekerek her bir trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 14 tane trabzanım olacak. Bir tane trabzanı örmeyeceğiz. Bu şekilde aralara birer zincir çekerek ikili trabzan yapalım. Toplamda 14 tane. Evet arkadaşlar, aralara birer zincir çekerek toplamda 14 tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi 15. trabzanın tepesine batmadım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Şöyle ipimi sıkılaştırıyorum, çeviriyorum. Diğer ipimi aldım. İpime bir düğüm attım. Bakın şöyle. Evet, şuradan başlayalım. Şöyle gösteriyorum. Evet. İlk trabzan tepesine batıyorum. 3 tane zincir. Şu alttaki ilmeği şöyle beraber öreceğim saklamak için. Hemen önümdeki yuvaya 2 tane ikili trabzan. Toplamda bu yuvaya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 2 tane.
Hemen yanındaki yuvaya 3 tane, 1 2 ve 3. Yanındaki yuvaya 2 tane. Yani bir yuvaya 3, bir yuvaya 2 batıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 2 3 2 şeklinde devam ediyorum. Sonuncu yuvaya bakın tam ortaya 2 tane battım. En son şöyle trabzanın tepesine de batarak üçüncüyü yapıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada 3 zincirle dönüyorum. 1 2 3 hatta 4 zincir çekelim. Tığın başını doluyorum. Hem bakın önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Yine şuradaki gibi yuvalar yapıyoruz. Ama bu yuvaları biraz değişik yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir tane atlayıp ikinciye battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir, hemen dibine batıyorum. Bir tane trabzan atlamıyorum. Bir zincir, burada bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Yani bir yuvayı yaparken bir trabzan atlıyorum. Bir yuvayı yaparken bir trabzan atlamıyorum. Bakın burada atlamışım. Şimdi hemen dibine batıyorum. Bir atlıyorum, bir atlamıyorum. Ama hepsinde aralara birer zincir çekiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk atlamadık, hemen dibine yaptık. Burada bir tane atladık, atlamadık, atlamadık, atladık, atlamadık. Benim de kafam karıştı birden. Şöyle çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden ayrıntılı şekilde anlatmak istiyorum. Şöyle dikkatlice bakarsanız ilk yaptığımızda atlamadık, atladık, atlamadık, atladık ve atlamadık ve şimdi bir zincir çekip tekrar bir tane trabzan atlayıp hemen yanındakine batıyorum ve bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bir zincir çektim. En son trabzan tepesine batıyorum. 2 trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi yeşil ipime geçiyorum. İpimi bir düğüm attım. Ve yine trabzanlar yapacağız. Burada ilk zincirin tepesine battım. 1 2 3 zincir çektim. Alttan ipimi yürütüyorum. Ve hemen burada yuvanın içine 2 tane çektiğim zincirle beraber 3 tane yapmış oldum. Hemen yanındakine 2 tane ikili trabzan. Hemen yanındakine 2 tane. Ve hemen yanındakine 3 tane. 1 2 ve 3. Bu sırada bir tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan şeklinde. Şimdi bundan sonra yine 2 tane trabzan yapacağım. 2 kutucuğa da. 1 2. Hemen yanındaki kutucuğa 2 tane ikili trabzan. Hemen yanındaki kutucuğa 3 tane. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonuna geldim. Yine burada 4 zincir çekeceğim. 2, 3, 4. Modeli çevirdim. Şu aşağıda yaptığımız kutucukların aynılarını yapacağız. Tığın başını doladım. Hemen şöyle dibindeki değil, hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine bir kutu atlayarak, bir tane trabzan atlayarak, çok pardon, bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Burada hemen yanındakinin tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Burada bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Yine bir kutucukta trabzan atlamıyorum. Bir kutucukta trabzan atlayarak devam ederek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Yine diğer rengime geçeceğim. Şuradan kesiyorum. Hep şu taraftan başlıyorum. Ve trabzanda arttırmalarımı artık burada son vereceğim. Şöyle ipime bir düğüm attım. Burada artık başta ve sonda 3 tane trabzan yapacağız. Diğer taraflar hep ikişer tane olacak. Hemen burada zincirimi çektim ve buraya hemen yuvanın içine 2 tane yaptım. Toplamda 3 tane oldu. Artık tüm yuvalara tek tek ikişer tane yapıyorum. Her bir yuvaya batıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine battım. 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tüm yuvalara, son yuvaya gelene kadar ikişer ikişer batmaya devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Kutucuğun içine 2 tane yaptım. Ve 3. trabzanımı yine trabzan tepesine yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi yine kutucuk yapacağız. 4 zincir çekerek 2, 3, 4 çevirdim ve kutucuklarımız yine aynı şekilde, kutucuklar değişmiyor. Yine bir trabzan atlamadan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayarak yapıyorum. Ve yine bu sırayı bir trabzan atlayıp bir trabzan atlamadan aralara birer zincir çekerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir trabzan atlamadım, bir trabzan atlayarak kutucuk yaptım ve bir trabzan atlamadan kutucuk yaptım. Aralara birer tane zincir çekiyorum. Evet, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi sıkıştırdım. Ve yine şöyle diğer renk ipimi alıyorum. İpimi bir düğüm attım. Yine artık arttırmam yok. İlk başta 3, sonda 3 tane trabzan, diğer kutucukların içine ikişer tane. Şöyle hemen ilk trabzana battım. Üç zincir. İlk kutunun içine 2 tane çektiğim zincirle beraber 3 tane. Ve son kutucuğa kadar her bir kutunun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, her bir kutuya 2 tane. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Sonda yine üçüncüyü, bakın kutunun içine 2 tane yaptım. 3. trabzan tepesine yapıyorum.
1 2 3 4 çeviriyorum ve yine aynı şekilde kutucuklarımı yapıyorum. Hemen dibine battım, ikili trabzan, araya bir zincir, tığın başını doladım, bir tane trabzan atlıyorum, ikinciye battım, ikili trabzan, bir zincir, trabzan atlamadan hemen dibine batıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Evet, bu şekilde yine bir kutucuk trabzan atlayarak bir kutucuk trabzan atlamadan bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle gayet güzel büyüyor. Şimdi artık başka renk ipe geçmeyeceğiz. Bu iple de bitireceğiz. Yine burada aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Hemen trabzan tepesine batıyorum. 3 tane başta trabzan, sonda 3 tane, diğer ortalarda hep ikişer tane. Çektiğim zincirle beraber 3, her bir boşluğa ikişer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle hemen diğer kutuya batıyorum. Bu şekilde her bir kutuya ikişer tane sıra sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna geldim. Son olarak üçüncü yine trabzan tepesine yapıyorum. Ve şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Sonlara doğru gelmek üzereyiz. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tamamen artık arttırmamı bırakıyorum. Çünkü marullanacak. O yüzden tığın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve artık kutucuklarımı hep bir tane trabzan atlayarak yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir trabzan atladım. İkinciye battım. İkili trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzana batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir trabzan atlıyorum ve aralara birer zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Ve yine başta çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan, ve diğer boşluklarda 2 tane ikili trabzan. Her boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Son boşlukta yine içine 2 tane, son trabzana 1 tane ikili trabzan yaparak artık motifimi bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben parçamı bitirdim ve aynısından bir tane daha ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle üst üste koyacağım. Ters tarafları birbirine bakacak şekilde. Bu düz taraflar üste bakıyor. İç taraflarsa ters tarafları birbirine bakıyor şekilde. Ve tığımı alıp tam şuradan diğer uca kadar birleştireceğim. Tığ ile birleştireceğim. İğne ile birleştirecektim aslında, dikecektim daha doğrusu. Ama sürekli ipim bitip yeni bir ip takmam gerekecek. O da çok hoş olmayacak diye şöyle tığ ile birleştirmeyi tercih ettim. Birleştirmem hemen şöyle ilk trabzanların tepelerinden şöyle batıyorum. Şu biraz kamerayı yakınlaştırayım. Evet. Şöyle
içinden geçirdim. Şimdi bakın şöyle bir motifin tek telinden, diğer motifin ise yine aynı şekilde tek telinden alıyorum ve şu şekilde içinden geçiriyorum. Buradan bir tek tel, karşıdan bir tek tel ve şu şekilde içlerinden geçiriyorum. Başka bir işlem yok. Diğer uca kadar aynı işlemi yapacağım. Bir buradan, bir buradan ve içlerinden geçiriyorum. Bu kadar kolay. Evet. Bu dikmekten daha kolay, hem de ip kesmek zorunda kalmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Tamamen bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, ben diğer uca kadar bunu birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben birleştirmemi bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok da şık bir şekilde birleştirdim. Şöyle şurayı bir sıra sık iğne geçmek istiyorum ama sizler şu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet şık bence. Ama yine de ben size şöyle bir sık iğne sırasını göstermek istiyorum. Yine ipime bir düğüm attım ve şöyle şu köşeden başlayarak sık iğne yapacağım. Evet, şöyle tek tek trabzanlara, şuradaki ilmeklere batarak biraz yakınlaştırayım. Evet, şöyle tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Bakın şuradaki ilmekleri görüyoruz zaten. Şöyle çok bombeli olmayacak şekilde veya kasmayacak şekilde şöyle tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Önüme gelen, gördüğünüz gibi buralar hep yatık trabzan. O yüzden şöyle yatık trabzanlara, her bir trabzana ikişer tane yapsak yeterli olacaktır. Bakın önümdeki yatık trabzan, hemen bir teline batıyorum bir tane, yanındakine batıyorum bir tane, hemen karşıya geçiyorum. Karşıda da aynı şekilde, bu şekilde tüm etrafını sık iğne ile tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Çok fazla çekmeyelim. Maalesef kağıt ip kopuyor. O yüzden kontrollü şöyle ayarlayalım sıkıştırmayı. Evet, sık iğne sıram bitti. Çantam da hemen hemen oldu sayılır. İçi de gayet geniş olacak. Dediğim gibi ister sık iğne sırasını yapın, isterseniz de yapmayabilirsiniz ama sık iğne sırasıyla da çok güzel oldu bence. Evet, hemen askı kısmına geliyorum. Arkadaşlar, askıya şuradan başlayacağım. Ama şuna karar veremedim. Şöyle şuradan şuraya kadar mı yapayım, yoksa şöyle yeterli mi diye ona karar veremedim. Doğaçlama yaptığımız için sizlerle beraber burada karar vere yapacağım artık. Şöyle şuradan başlayarak şuraya kadar ikili trabzanlar yapacağım. Yani şu trabzanların bittiği yerden. Şöyle hemen yanından başlayayım. Şöyle, evet. Değişik bir şey olsun istiyorum. Böyle kimsede olmayan. Genç kızlarımız da böyle değişik modelleri gerçekten çok beğeniyorlar. Ben de şöyle alışveriş merkezlerine gittiğimde genç kızlarımıza bakıyorum. Hepsinde böyle el iş çantalar, motifli kağıt ip çantalar çok seviyorlar. O yüzden bu ara bir çanta düşkünlüğüm başladı. Ben de diyorum yeni böyle değişik çantalar yapıp sizlerle paylaşayım. Tabii ben bunları yaptıktan sonra biliyorsunuz ben satış yapmıyorum. Ben de hediye veriyorum sevdiklerime.
maalesef satış işiyle uğraşamıyorum. Zaten bir modeli yaptıktan sonra aynı modeli ikinci kez maalesef ki öremiyorum. Bilmiyorum neden. Herhalde psikolojik herhalde. Hep böyle yeni modeller çıkarmak istiyorum. Aynı modeli ikinci kez maalesef öremiyorum. O yüzden de herhalde satış yapamıyorum. Şurada bir düğüm var. Hemen onun ortasına da batayım. Açıklık olmasın. Evet, şöyle konuşa sizlerle ördük burayı. Biraz uzattık ama olsun. Evet, şöyle ikisi aynı olsun istiyorum. Bunu nerede başlamışım? Şurada başlamışım. Şuraya kadar öreceğim. Şöyle, evet. Şöyle bakıyorum. Evet, ikisi gördüğünüz gibi eşit. Burayı döne şöyle 2 zincir çektim. Çevirdim. Çevirmesi biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde birkaç sıra öreceğim. Sonra bunu birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle yuvarlak olsun istiyorum. Yani aklımda öyle bir şey var. Sadece bu kısmı bu şekilde açık yapacağım. Şöyle aynı şekilde bakın döne 3 zincir çekip yukarı çeviriyorum. Ve trabzan tepelerine trabzan yaparak devam ediyorum. Bunu şöyle 3-4 sıra yapıp dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, ben toplamda 3 sıra bu şekilde ördüm. Şimdi ben bunu şöyle ilmeği biraz uzatıp ilk trabzanın tepesine batıyorum. Karşıdan ilmeği alıp içinden geçiriyorum. Artık burayı bu şekilde yuvarlak öreceğim. Hemen şöyle çeviriyorum. Şöyle burada hemen 1 2 3 zincir çektim. Hemen önümdeki trabzandan başlayarak ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Son trabzana da batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi artık yuvarladığımız için hemen ilk trabzana batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve şöyle kaydırma yaparak yine yuvarlak şekilde 3 zincir çekiyorum ve döne örüyorum. Şöyle bir yuvarlak askım olacak. Renkler de ekleyeceğim. Bu ipimi koparıp yine 3 zincir çekerek ipimi bağlayıp renkler de eklemeyi düşünüyorum. Son olarak hemen şöyle göstermek istiyorum. İstediğiniz uzunluğa geldi ve buradaki 3 tane sırayı yapacağız. Bu 3 sırayı biliyorsunuz birleştirmeden yapıyoruz. O 3 sıraya geldiğimizde yani bitti, artık 3. sırada ilk sırası bakın bu şekilde birleştirmeden devam ediyoruz. 3 sıra birleştirmeden bu şekilde ördüğümüzde hemen buranın aynısı olacak zaten. Daha sonra da isterseniz tığla isterseniz dikerek burayı birleştireceğiz. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde döne öreceğim. Son 3 sırayı birleştirmeden öreceğim. Üstüne basarak söylüyorum. Yeni öğrenen arkadaşların kafası karışmaması için. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi renkler de ekleyeceğim. Zaten ip değişimini az önce görmüştük motiflerde. O yüzden burada da ip değişimini göstermek istemiyorum. Şöyle renkler aralara katarak bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimde buradayım. Evet arkadaşlar, ben askımı ördüm. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Hemen tabii ki ölçü de vermek istiyorum. Hemen şöyle dibinden ölçtüğümde düzgün bir ölçelim. 60 santim örmüşüm arkadaşlar. Sizler yine istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şöyle bir uzunluğu göstermek istiyorum. Benim için yeterli, koluma taktığımda gayet hoş oldu. Şurayı
az önce dediğim gibi bakın açık bir şekilde 3 sıra ördüm. Hemen şöyle ipini de uzunca bıraktım. Hemen iğneme ipimi geçiriyorum. Ve hemen şu bölümde dikmeye başlıyorum. Şöyle hemen açıyorum iyice. Evet. Şu şekilde. Aynı yönde birer tellerine batarak şu şekilde dikiyorum. Şöyle bir tel buradan, bir tel buradan alarak sonuna kadar bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Ben sıra sonuna kadar dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikişim bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç belli değil. Hemen şöyle arkadan çıkarıyorum. Evet. Şöyle bir düğüm atarak ipimi saklayacağım. Çözülmemesi için muhakkak ben bir düğüm atıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum düğümümü. Daha sonra içeride ipimi gizleyerek şöyle. Evet. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde izlersiniz. Bu şekilde. Evet. Yeterli. İpimi kesiyorum. Ve çantamı bitiriyorum. Süslemeler tamamen size ait. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten güzel oldu. Ve gerçekten çok değişik bir model oldu. Şöyle içi de çok geniş. Şu anda elimde astarım yok. Astar dikemiyorum. Genelde zaten kendim dikmiyorum. Terziye diktiriyorum. Yine terziye diktireceğim muhtemelen. Şöyle kendim 2 tane püskül yaptım. Hemen şöyle kenarına şöyle tuhafiyeden aldığım bir aparatım var. Metal aparatım. Onu da şu şekilde takıyorum. Ve gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.